Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere dün hazırlamış olduğum su böreği yufkalarıyla tavada şahane bir su böreği tarifi vermek istiyorum. Elinizin altında su böreği yufkası olduğu sürece kısa sürede hazırlayabileceğiniz şahane bir su böreği tarifidir. Su böreği yufkalarının tarifini açıklama kısmındaki linkten veya bir önceki paylaşımdan ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi su böreği yufkalarım bunlar. Uygun bir tencerede sıcak su kaynatılır. Suyun içine 2 yemek kaşığı tuz eklenir. 1 yemek kaşığı sıvı yağ eklenerek su böreği yufkaları suyun içine alınır. 20 saniye gibi kısa bir süre de yufkalar haşlanmaya bırakılır. Kabarmaya başlayınca silikon bir spatula ve silikon bir süzgeç yardımıyla yufkalar sudan alınır. Yufkayı soğuk suyun içine atılarak hızlıca soğuk suda yufkanın aşılması sağlanır. Sudan alınarak bir süzgecin üzerine serilir yufka. Bu sayede fazla suyu süzülmüş olunur. Evet, ikinci yufkamızı da aynı teknikle haşlamaya bırakıyoruz. Kabarmaya başladığı andan itibaren yufkamızı toparlayarak spatula yardımıyla sıcak suyun içinden alarak soğuk suyun içine atıyoruz. Büyük bir tava altı yağlanır. İlk yufkamızı fazla suyunu süzerek parçalayarak tavamıza döşeyelim. Evet, araları mutlaka hafif bir şekilde tereyağı ile yağlayalım. İkinci yufkayı da aynı yöntemle tavaya döşeyelim. Fazla suyunu elimizde sıkarak tavaya döşemenizi tavsiye ederim. Evet, üçüncü yufkamı da haşlamaya bırakıyorum. Evet, tavadaki böreği elimle hafif bir şekilde yağlıyorum. Kabaran yufkayı sudan alarak soğuk suya atıyorum. 2 yufkadan sonra soğuk suyumu her defasında yeniledim. Evet, yufkayı toparladıktan sonra soğuk suyun içine alıyorum dikkatli bir şekilde. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Soğuk suda yufkamı elimle açıyorum. Ve dördüncü yufkamı suya atarak haşlamaya bırakıyorum. Evet, dördüncü yufka da kabarınca spatula yardımıyla alarak soğuk suyumun içine atıyorum. Soğuk suyun içine atılma sebebi yufkamızın pişmesini durdurmaktır. Çoklayarak haşlamayı durdurmuş oluyoruz. Evet, yufkalarımı süzgeç üzerine alarak fazla suyunu süzerek tavama döşüyorum. Dördüncü yufkadan sonra da mutlaka yağ koyuyorum ve arasına bolca maydanozlu peynir koyuyorum. Dilerseniz kıymalı da yapabilirsiniz su böreğinizi. Ben peynirli yapmayı tercih ettim.
Ve üzerindeki için dördüncü, beşinci yufkayı da haşlamayı bırakıyorum. 4 tane alta 4 tane üzeri kullandım. Toplamda 8 tane yufka kullandım. Bir tava börek için. Evet, kabaran yufkamı soğuk suyun içine alıyorum. Dilerseniz 8 yufka ile fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Fırında da pişirebilirsiniz. Ben tavada pişirmeyi tercih ettim. Evet, 6. yufkamı da suya atarak haşlıyorum. Haşlanan soğuk suyun içinde bekleyen yufkamı süzgecin üzerine alıyorum. Fazla suyunu süzdürerek. Evet, yufkamı haşlandıktan sonra soğuk suyun içine alarak elimle yufkamı suda açıyorum. Bu sayede yufkalar yapışmamış oluyor. Evet, yufkamın fazla suyunu süzerek ortadan ikiye bölüyorum elimle ve tavaya döşüyorum. Her yufkada mutlaka arasına elimle yağ sürüyorum. Kaşıkla veya fırçayla sürüldüğünde yağ miktarı fazla olduğu için biraz ağır oluyor. Elinizle sürmeyi tercih edin. Daha az yağ gitmiş oluyor ve bu sayede hafif bir su böreğiniz oluyor. Evet, son 2 yufkamı da haşlamaya bırakıyorum. Haşladıktan sonra soğuk suyunu alarak şoklama yapıyorum. Son yufkamı da suyun içine attım. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Suyun içinden alarak şoklama yapıyorum. Soğuk su ile. Son 2 yufkamı da fazla suyunu süzerek tavama döşüyorum. Aralara mutlaka eritilmiş tereyağı sürüyorum. Ve en son üzerine tekrardan yağ sürdüm elimle. Evet, su böreğimiz hazır. Ocağın üstüne alıyorum. Ocağı da orta ateşe olacak şekilde ayarlıyorum. Su böreğinin hiç başından ayrılmadan döndüre döndüre eşit bir şekilde pişiriyorum. Pişirme süresi tek tarafı yaklaşık 20 dakika. Yüksek ateşte birden pişirmiyorum. Nar gibi kızarana kadar döndüre döndüre kontrollü bir şekilde yufkalarımı pişirmeye bırakıyorum. En son üzerine tereyağlı aralarına ve üzerine hafif hafif tereyağı sürdüm. Evet, yufka su böreğimin kızardığına emin olduktan sonra bir kapak yardımıyla ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Tavaya bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Her tarafına gelecek şekilde yayarak su böreğimi tavama yerleştiriyorum ve diğer tarafı da aynı şekilde kontrollü bir şekilde iş başından ayrılmadan döndüre döndürmeye pişirmeyi bırakıyorum. Evet, su böreğim nar gibi kızardı. Kapak yardımıyla ters çeviriyorum ve servis tabağına alıyorum. 15-20 dakika ılımaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis yapıyorum. Evet, deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Gördüğünüz gibi kat kat ev yapımı şahane bir su böreği oldu. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun.